Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde iç çocuk, aksiyon, ayrılık ve keşfetmek, yeniden oluşturmak. Şimdi günün enerjisine baktığımızda genel olarak konuları daha çok böyle duygusal konular diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Harekete geçmesi de içerisinde şu an hayatında bir ayrılık yaşadı ya da yaşıyor olabilir. Yaşamış ya da yaşıyor olabilir. Artık buradaki alanla beraber, bu ayrılık süreciyle beraber kendi içindeki o çocuğu görmeye başladı. O çocuğun sesini duymaya başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ayrılık konuları ile ilgili, yani burada ikili ilişkiler olabilir, herhangi bir yerden ayrılmak olabilir, fark etmiyor. Duygusal olarak ayrılma durumu ile ilgili diyebiliriz aslında bakarsak. Kendi içindeki o çocuktan kaynaklı bir şeylerin olduğunu fark eden bir enerji içerisinde aslında aklınızdaki kişi. Yani toparlarsam eğer, buradaki o alandaki o ayrılık, kalp kırıklığı, can acısı durumlarını şifalandırabilmesi için içindeki o çocuğu şifalandırması gerektiğinin farkında. Ve artık harekete geçerek yeniden oluşturma isteği içerisinde diyebiliriz. Burada çocukluğunda alamadığı sevgi, ilgi, alaka olabilir ya da işte duygusallığı olabilir, duygularını gösterememe durumu olabilir, fark etmiyor. Bu alanı şifalandırabilmesi adına içindeki çocuğu görmesi, bu konuda o çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması ve yeniden oluşturması gerektiğinin farkında olduğu bir gün. Canının yandığı, biraz hüzünlü olduğu bir gün diyebiliriz. Şimdi yeniden doğuş, negatif enerjilerin gitmesi, kötülüklerin ulaşamaması, dileğin gerçekleşmesi, devletle ilgili bir sorunun çözülmesi, çaba sarf etmek, bilinmeyen gerçekler ve her şeyi tek başına yapmak, zorluklarla mücadele dedi. Şimdi baktığımızda aslında genel enerji olarak biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde. Gizlenen şeyler var, arkadan çevrilen işler var, bunun farkında. Hayatında genel olarak negatif enerjinin bu zamana kadar çok fazla etkisinin olduğunun farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Burada daha çok ama şey gibi, sanki farklı, hani dış güçler diyelim, dış güçler tarafından böyle müdahale edilen bir hayatı olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ve artık bu alanı değiştirip dönüştürme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç gündür yeniden başlama enerjisi çok yüksek geliyor. Birçok kişi hayatındaki alanları temizlemek istiyor. Yani negatif olarak ona hizmet etmeyen, onu zorlayan enerjileri temizlemek isteyen bir durumun içerisindeler. Yavaş yavaş bazı şeylerin farkına varmaya başladıkları bir süreçteler. Bazıları için tabii ki herkes uymayacaktır böylesi ama devletle ilgili beklenen bir haber varsa, gizli kalan, karanlıkta kalan, arınılmak istenen bir taraf varsa devletle ilgili ne olabilir? Mahkeme olabilir, miras olabilir, bu tarz konular olabilir ya da işte davayla ilgili, ama bu işte mahkeme derken işte bazıları için ayrılık, boşanma gibi şeyler olabilir. Bazıları için de farklı konularla ilgili mahkemeler olabilir. İşte işle ilgili ya da başka durumlarla ilgili. Şimdi burada kendini çok yalnız hisseden bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Toparlarsak aslında burada yani böyle bir beklenen haberin olduğunu söyleyebiliriz. Kolektif bir açılım olduğu için hepinizde uymayacaktır ama bu haberin gelmesi de onu biraz rahatlatacak diyebiliriz. Bunun yanı sıra oraya geçersem. Şimdi burada genel olarak hayatta her şeyi kendi yapmak zorunda hisseden bir enerji var. Çok fazla destek görmemiş biri olabilir ve bu yüzden köklenme ile ilgili, bir olmakla ilgili sorunlar yaşıyor olabilir. Genel olarak hayatta kendini yalnız hisseden bir enerji olarak geliyor ve bu durumda onun sürekli aslında ayrılık ve yalnız kalma durumunu deneyimlemesine sebep oluyor. O yarasını görüp orayı şifalandırabilmesi adına şu anda da kendini ciddi şekilde yalnız hissediyor aklınızdaki kişi. Şimdi ayrıntılı bakalım. Bugün iş hayatında sizinle ilişkisinde ve aile, sosyal çevreyle ilgili neler yaşayabilir, hayatında neler olabilir? Bugün Rumi destasını kullanıyorum. Şifası aksın hepimize.
Şimdi öncelikle iş hayatında neler olabilir bakalım. Azize, Kadehlerin Sultanı ve Denge kartı geldi. Şimdi iş hayatıyla ilgili bakarsak eğer, gizemler anlatılamaz, yalnız bilenler bilir dedi. İş hayatında bazı şeyler gizli saklı kalmış olabilir. Bunları aydınlatma isteği içerisinde olabilir. Bu arada iki büyük arkana geldi. Bu da güçlü değişim ve dönüşümlerin olduğunu, enerjilerin çok güçlü olduğunu bize gösterir. Şimdi gizli olan bazı şeyler olabilir. Genel olarak insanlara inanmak ve güvenmekle ilgili iş hayatında da sorunlar yaşıyor olabilir aklınızdaki kişi. Daha çok şimdi burada güvensizlik enerjisi çok yüksek geldi ve bu yüzden böyle gizli kalan şeylerle ilgili bir paranoyaklık durumu olabilir. Geçmişteki yaşanılan o rahat, güzel enerjileri özleyen bir aklınızdaki kişi olabilir iş hayatıyla ilgili. Uyum ve denge çabası içerisinde, dengeye gelmeye çalıştığı bir süreç içerisinde olarak geliyor. Burada şöyle bir şey de söyleyebiliriz açıkçası. Şimdi burada manevi annemizden de bahseder bize Azize kartı. Evli olan bir kadından da bahseder. Şimdi bu noktada iş hayatında böyle bir figür varsa, bir kadın figürü varsa bu kişiyle ilgili bu kişinin iş yerinden ayrılma durumu olabilir. İş yerinde artık çok aktif olmama durumu olabilir. Bu kişiye karşı da bir yönetici olabilir yani bu kişi. Bu kişiye karşı bir özlem olabilir. Tekrar dengeye gelme çabası içerisinde olabilir. Genel olarak hayatında denge arayışı var çünkü. Ama genel olarak daha çok böyle hissettirdiği, iş hayatında güvensiz hissettiği, hep arkadan işlerin çevrildiğine dair bir inancı var. Ve geçmişte böyle durumlar yaşamadığı için şu an bu duygunun üstesinden gelmeye çalıştığı ve dengeye gelmeye çalıştığı bir durum içerisinde bir güvensizlik durumu var diyebilirim. Umarım burayı anlatabildim. Sizin arasında neler olabilir dediğimizde Kupa Sultanı, Kadehlerin Sultanı geldi. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Kupa Kraliçesi'ne baktığımızda Kupa Kraliçesi sevgi dolu, sihirli bir dönemden bahseder. Kendini anlama, dinleme ve sezgilere yönelme döneminden bahseder. Şimdi bu noktada aslında sizin arasındaki İlişkiyi en çok etkileyen durumun maddi durumlar olduğunu söyleyebiliriz onun gözünden baktığımızda. Kadersel olarak bir değişim ve dönüşümün içerisinden geçtiğinizi düşünüyor. Sadece burada harekete geçmek, sizin istediğiniz o güzel hayatı yaşayabilmek ya da size güzel şeyler yaşatabilmek adına maddi bir korkusu var. Bunu toparlamaya çalışıyor. Bazıları için de aradaki bu kavga, gürültü ya da ayrılık durumu, bitiş durumu aklınızdaki kişinin maddi korkularından kaynaklı size zaman ayıramaması olabilir. Ya da size maddi sıkıntıları olduğunu yansıtmamıştır ama gereken ilgi alakayı gösterememiştir. Belki başka şeylerden şüphelenmiş olabilirsiniz. Ya da işte gerginlik, anlaşmazlık olmuş olabilir gibi ama köküne baktığımızda aklınızdaki kişinin maddi korkularından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizinle ilgili aslında enerjiler bu şekilde. Sizi hala sevgi dolu, güzel ve aşkla gören, ona da aşkla baktığınızı düşünen ve size karşı da bu sevgiyi hisseden bir aklınızdaki kişi var. Ama genel olarak maddi durumları toparlaması gerektiğini düşünüyor ilişkinin düzelebilmesi için. İş hayatı ve sizinle ilgili durumların dışında aile ve sosyal çevreyle ilgili neler yaşayabilir? Dengeye gelmeye çalışıyor. Burada neden dengeye gelmeye çalışıyor? Kendi varlığını kabul ettirmeye çalışan bir enerji içerisinde. Ailede çok böyle vicdanını, merhametini oynayan kişiler olabilir. Kullanan kişiler olabilir. Bir kart alacağım. Evet, kılıç olmuşsun. Yani burada çok fazla arkasından işler çevriliyor ve bunun farkına varmış olabilir. Aklınızdaki kişi böyle merhametle yaklaştığı, vicdan yaptığı konularda aslında haklı olduğu, yani yaptığı doğru bir davranış olduğunu, yaptığı davranışın doğru olduğunu anladığını söyleyebiliriz. Yani merhametle, şefkatle yaklaştığı kişilerin onun arkasından işler çevirdiği ve ona zarar verdiğini fark ettiği bir süreçte ve kendi olmaya çalıştığı bir durum içerisinde. Aileden ya da aile gibi gördüğü kişilerden yara almış olabilir. Bakın iş hayatında da bu vardı. Böyle gizli kalan şeyler. Burada bir korku ve durumu oluşmuş sanki. Paranoyaklık oluşmuş. Ama çok da bir paranoyaklık değil. Tecrübe ettiği olaylardan kaynaklı. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınıza bakalım.
Madde dünyası, hissizleşmek, aile, düşmek. Günün enerjisinde daha çok aile konuları sizi etkileyecek olabilir. Aile ve aile arasındaki maddi durumlar diyebiliriz. Birazcık şey hissettirdi. Aileniz tarafından maddi olarak kullanıldığınızı hissediyor olabilirsiniz. Ya da yani burada diyelim ki maddi olarak sorunlarınız var ve ailenin size destek olmasını istiyorsunuz. Ailenizin ve bu desteği göremediğiniz bir sürecin içerisinden de geçiyor olabilirsiniz. Genel olarak aile ve parasal konularla ilgili yorucu bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Biraz kötü hissedebilirsiniz bugün. Ama burada da işte sistem size gösteriyor. Yani burada belki çok fazla vericisiniz ve diyor ki bak çok vericisin, böyle olma. Ya da çok fazla bağımlılık çalıştırıyorsunuz, böyle olma dediği bir durumun içerisinde de olabilirsiniz. Kendi durumunuza göre değerlendirin. Biraz hayal kırıklığı hissi oluştu. Üzülecek olabilirsiniz bu konularda ama lütfen böyle durumlarda tabii ki duyguyu yok saymayın. Farkına varın duygunun ama neyi görmem gerekiyor olarak değerlendirirseniz çok daha hızlı toparlayabilirsiniz. Kısır döngü, ruhsal uyku durumu, istikrar, yavaş ilerleme, kendini feda etme, gerçekleri fark edememek, yalnız kalma isteği, ruhsal sorunlar, sabırlı ol. Evet, bugün en net söyleyebileceğim, kendinizi kötü hissettiğinizde hemen güzel, mutlu olacağınız videolar açın, şarkılar açın. Aynanın karşısına geçip gülün. Bakın bazen hatta şöyle söyleyeyim. Yani zihnimiz, bilincimiz, bilinçaltımız daha doğrusu bizim gerçekle hayali ayırt edemez. Bu tarz kendinizi kötü hissettiğiniz durumlarda işte örneğin aynanın karşısına geçip gülmeye başladığınızda burada enerjinin değişip dönüşmeye başladığını göreceksiniz. Çünkü sizi gördüğünde beyniniz diyecek, aa gülüyor, tamam gülüyorsa mutludur. Hadi o zaman mutluluk hormonları salgılayalım. Yani bilimsel bir şeyden bahsediyorum burada, hani şey olarak da söylemiyorum bunu açıkçası. Araştırabilirsiniz burayı. O yüzden lütfen negatif bir durum hissederseniz hemen enerjiyi değiştirip dönüştürmeye odaklanın. Çünkü ciddi bir karamsar enerji var. Ruhsal olarak kendinizi kötü hissettiğiniz, yalnız hissettiğiniz bir süreçte, karanlıkta hissettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Ve burada biraz şey hissettirdi. Ya ben bunu halletmiştim, ne oldu tekrar durumu. Yani işte diyelim ki aileyle ilgili sorunlar vardı. Şifalandırdınız, o sorunları üstesinden geldiğinizi düşündünüz. Hop tekrar aynı durumlar gibi. Sanki aynı döngülerden geçmişsiniz gibi ve uzun süredir bunları yaşıyormuşsunuz gibi bir durum var. Burada kendinizi suçlu hissediyor olabilirsiniz. Ciddi bir suçluluk duygusu var. Bundan arının lütfen. Neyi görmeniz gerekiyor? Bunu soralım. Ailenizle ilgili neyi görmeniz gerekiyor? Tamam, bunu soralım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Aileyle ilgili neyi görmelisiniz? Ailenizle ilgili. Bir tane de peri mesajı alalım bugün için. Ne zamandır peri mesajı da almıyorduk. Biraz yorucu bir enerjiniz olabilir bugün. Peri mesajı dedi ki güzelleşmek. Lotus çiçeği perisi deneyimleyerek öğrenmenizi ve hayatınızın veya başkalarının belirsiz alanlarına içsel ışığınızı dökmenizi söyler. Kendi ışığınızın farkına varın diyebiliriz. Biri seçen arkadaşlarım, aileyle ilgili ne bilmelisiniz? Öfke patlaması ve kupa dokuzlusu. Çok fazla beklenti içerisine girmiş olabilirsiniz aileyle ilgili ve bu beklenti şöyle, sürekli söyleriz ya, fedakarlık. Fedakarlık ettiğinizde feda ettiğiniz şeylerin karşılığında bir kar elde etmek ister kişi bilinçsizce. Burada çok fazla verici olmuş olabilirsiniz ve çok fazla beklentiye girmiş olabilirsiniz. İşte çok emek harcadım, işte benim varlığımı görsünler. Çok emek harcadım, beni sevsinler. Çok emek harcadım, onlar da bana yemek harcasınlar gibi. Bunların karşılığını alamadığınızda da ciddi bir öfke patlaması yaşıyor olabilirsiniz. Bu öfke patlaması ama kendinize. Yani çevreye çok yansımasa da kendi içinizde kendinize kızdığınız, kendinizi suçlu hissettiğiniz bir süreç ortaya çıkarıyor.
Beklentiye girmemeniz gerektiğine dair bir mesaj var. Hayal aleminde yaşamamanız gerektiğine dair bir mesaj var. Burayı şey gibi algılamayın ama aileye karşı ciddi bir fedakarlık varsa, ciddi bir emek harcıyorsanız, kendinizden çok onları düşünüyorsanız burada sistem diyor ki kendi kul hakkına giriyorsun, burayı düzelt. İkiyi seçen arkadaşlarım. Denek edilisi ve sevilme ihtiyacı. Burada birazcık yani şimdi sevilme ihtiyacı ve denek edilisine baktığımızda denek edilisi kavga ede sorunları çözmeye çalışmaktan, üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmekten, eleştirilmekten bahseder bize. Bu noktada birazcık şey hissettirdi. Ciddi bir sevilme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Bu yüzden çevrenize karşı, çevrenizde böyle her sorunu ben çözerim, her şeyi ben yaparım, ben çok güçlüyüm gibi bir duruş sergiliyor olabilirsiniz. Siz de çok fazla verici olabilirsiniz biri seçen arkadaşlarım gibi. Ki genellikle aile konularında böyle olur zaten. Sevilme ihtiyacınızı böyle sorun çıkararak da belki gösteriyor olabilirsiniz. Ya da başkalarının sorunlarını çözmeye çalışarak da, çabalayarak da elde etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Buraya da siz de buraya dikkat etmelisiniz diyebilirim. Aslında bakarsak aynı gibi de ama üçü seçen arkadaşlarım. Kılıç ikilisi, yenilik ve tazelenme. Ya ikilemleriniz olabilir. Ciddi şekilde böyle ikilem içerisinde kalıyor olabilirsiniz. Şüphe kartıdır aslında kılıç ikilisi birazcık da. Sezgilerine güven der bize. Aileyle ilgili sezgisel olarak birçok şeyi fark ediyor olabilirsiniz. Şüphelendiğiniz durumlar olabilir ama şüphelerinizi yok sayıyor olabilirsiniz. Yani tabii ki de her zaman her düşünce doğrudur diyemeyiz ama sezgileriniz güçlü olabilir ve siz sezgilerinizi dinlemeyi tercih etmiyor olabilirsiniz. Özellikle yenilik için, kendinizi rahatlatabilmek ve yeni başlangıçlar için hislerinize güvenmeniz gerekiyor mesajı var. İşte aileyle ilgili şu kişiye dikkat et mesajı geliyor. Ya da bak bu kişi senin emeğini kullanıyor gibi bir hissiyata girdiğinizde lütfen yok saymayın. En azından yani bu şöyle söyleyeyim. Tarot açılımlarını zaten ya da her türlü bu tarz bilinçaltı durumlarını lütfen neyi görmeliyim ve neyi değiştirmeliyim odaklı dinlemenizde, değerlendirmenizde fayda var. Bugün bu açılımı yaptık. Bu açılıma denk geldiğinizden itibaren kendinizde görmeniz gereken şeylere odaklanması. Bak ben çok fazla verici olabilir miyim? Bu mesaj geldi deyip sorgulamak ve burada düzeltilmesi gereken bir şey varsa buraya odaklanmakta fayda var. İlla bunları yaşayacağız diye bir şey yok. Bakın buradaki enerjileri gördüğünüzde kendi içinizdeki o şifalanması gereken alanları görüp değiştirip dönüştürebilirsiniz. Bugün bu karamsar enerjilerde olup diyelim ki karamsar bir enerjidesiniz. Tamam demek ki ben bu duygudan dolayı bunları yaşıyorum diyebilirsiniz ve o alanları şifalandırdığınızda ya da işte aile konusu geldi. Bugünkü iç sıkıntınızın durumu aile ise örneğin en basit yapabileceğiniz şeylerden biri. YouTube'da o kadar çok kanal var ki tabii ki her kanalın yaptığını izlemeyin ama belirli, güvenilir olduğunu hissettiğiniz, enerji olarak çekildiğiniz kanallarda Jazz'tan tutun da işte Theta Healing'dir, Reiki'dir bir sürü şifa çalışmaları var. Mesela yazın aileyle ilgili şifa çalışması. Orada hangi video çekiliyorsanız bu video ya da o çalışmaya katılın ve ücretsiz olarak yani sadece birazcık zamanınızı harcamanız gerekiyor, ayırmanız gerekiyor ve lütfen o kadar saçma sapan şeylere hepimiz zaman ayırıyoruz ki kendimiz için de bir 10-10 dakika, 10-15 dakika, 20 dakika neyse o süreyi ayırmaya çalışın lütfen. Bu şekilde yani asıl amaç şifalanmaktır tarotta ya da herhangi bir şifa alanında ya da bu tarz bilgi veren spiritüel şeylerde şifalanmaya odaklanın lütfen. Bunu söylediğimde kızacak olan arkadaşlarım olacak ama bir kişi bile bunu ne demek istediğimi anlarsa benim için çok çok büyük bir mutluluk kaynağı olur. O yüzden lütfen yolunuzu aydınlatması adına kullanın böyle çalışmaları. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. WhatsApp'taki şifa grubumuza dahil olabilirsiniz. Burada ücretsiz çalışmalarımıza katılabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.